Merhaba değerli üreticiler, yeni bir video ile beraberiz. Eylül ayı geldi ve Türkiye'nin birçok bölgesinde badem hasatları başlamış durumda. Hasat edilen bademler yeşil kabuklarından ayrıldıktan sonra kurutulmak üzere sergilere serilir. Sergilerde nemini kaybeden bademler ise satış veyahut depolanmak için çuvallanırlar. İşte tam da bu mevsimde böyle bir video çekme ihtiyacı duydum sizlere faydalı olabilmesi adına. Bugünkü konumuz badem nasıl kurutulmalıdır ve badem nasıl depolanmalıdır? Evet değerli badem üreticileri, bu konuyla ilgili en çok maruz kaldığım soru. Badem hasat olduktan sonra kaç gün kurutulmalıdır? Bu sorunun tek bir cevabı yok. Bu soru birçok faktöre bağlı. Örneğin hasadın hangi dönemindeki bademlerden bahsediyoruz? Bildiğiniz üzere ilk hasada gelmiş bademin kurutma süresi çok uzun oluyor. Hasadın sonlarına doğru topladığımız bademler ise çok kısa sürede kurutulup çuvallanmaya hazır hale gelebiliyor. Bir diğer husus bademin çeşidi. Nonpareil Texas gibi bademler fiziksel yapılarından dolayı çok kısa sürede kuruyabilirken Ferraknes, Ferraduel, Bertina, Penta, Macaco, Vairo ve diğer fiziksel sert yapılı bademler ise aynı dönemdeki Nonpareil Texas'a nazaran daha geç kuruyabiliyor. Bir diğer konu, bademleri karışık mı hasat ediyoruz, ayrı ayrı mı hasat ediyoruz? Ayrı ayrı hasat ediyorsak bir problem yok, fakat karışık hasat ettiğimizde özellikle Ferraknes ve Ferraduel özelinde konuşursak Ferraknes Ferraduel'e göre daha hızlı kurumakta. O yüzden bir ortalama nem değeri yakalanmalı Ferraknes ve Ferraduel beraber kurutulurken. Örneğin %4 nem yakalamak istiyorsak Ferraknes %3, Ferraduel %4,5-5'lerde olduğu zaman daha sonra çuvalların içerisinde bu nem dengelenecektir. Bir diğer konu ise serdiğimiz bademlerin kalınlığı. Yani üst üste sermemeye çalışalım. Ne kadar inceltebiliyorsak sergideki bademleri o kadar homojen sonuçlar alırız. Kalın serilen bademler üst üste konulduğu için homojen bir kuruma zor olacaktır. Sürekli karıştırmak gerekecektir. Farkındayım, badem çok olan yıllarda serme alanında sıkıntılar yaşayabiliyoruz ama bu da önemli hususların başında geliyor. Bir diğer konu ise bademimizi güneşe mi sermeliyiz, gölgeye mi sermeliyiz? Badem kurutulurken kalitesi bozulmaması adına gölgede kurutmak en iyisi. Fakat çok ürün aldığımız yıllarda buna yetecek kapalı alanımız olmayabiliyor. Bu yüzden mecburen açık alanlara da sermemiz gerekebilir. Ama kurutmanın doğru yapılabilmesi için gölgede kurutmak en iyisidir. Bir diğer konu ise iklim. Yağmurlu ve kapalı havalarda anlaşılacağı üzere badem daha geç kurumaktadır. Peki sergideki bademlerimizin çuvallanmaya uygun olup olmadığını nasıl anlarız? Bunun iki tane yöntemi var değerli üreticiler. Bir tanesi sergimizden rastgele alınan bademlerin nem tahlil cihazına sokulması. Diğer yöntem ise yine rastgele seçilen bademlerin kırılıp dişle kontrol edilmesi. Bu biraz tecrübeyle sabit, fakat badem gibi kuruluğu çabuk anlaşılabilir ürünlerde diş kontrolü de bizim çuvallanmaya hazır olup olmadığını anlamamızda bir yöntemdir. Nem oranı uygunsa çuvallayabiliriz diyoruz ama bu nem oranı nedir? Bu nem oranı %4 ila 5'tir değerli üreticiler. Bu %4 ile 5 oranını nasıl algılayabiliriz sorusuna gelin elimizdeki test cihazıyla bir video çekip sizlere göstereyim. Nem tahlil cihazımız budur. Kurumak için serdiğimiz bademlerin neminin çuvallanmaya uygun olup olmadığını algılayabilmek adına bu cihazı hasat döneminde ve hasat sonrasında sıklıkla kullanmaktayız. Aynı zamanda bizden ürün talep eden şirket veya tüccarlar buraya geldiklerinde onların temsilcilerinden çuvalladığımız bademlerden rastgele örnek almasını isteriz. O kendi aldıkları örneklerin bademlerini kırarız ve bu cihaza tahlile sokarız. Çıkan tahlil sonuçlarına göre ürünün nemi satışa uygunsa o şekilde satış yaparız. Böylelikle sonradan doğabilecek sorunları satış öncesi önlemiş oluruz. Bu sorunlar nelerdir? Badem nemli çıktı, badem çok kuru çıktı gibi sorunlar. Bunları ürün satışı öncesinde bu cihazla gidermiş oluyoruz. Cihaz birçok gıda ürününün nem testini yapabilmekte. Biz badem yapacağız. 60 kodundaki badem. Şu şekilde ürünün kendi bir hunisi ve bir kabı var. Bu kabı ürünle dolduracağız.
Normalde eldivenle alınması gerekir ürünlerin, fakat bu bir test çekimi olduğu için o kadar da önemli değil. Bu arada şunu belirteyim. Bu geçen senenin bademleridir. Bu seneki bademler hala sergiye yeni serilmiş durumda ve nem oranı çok yüksek olduğu için bizi yanıltabilir. Tamamen doldurduğumuz kap sonrasında cihazı çalıştırıyoruz. Ve kodu giriyoruz diyeceğim. Kod zaten girilmiş durumda. 60 kodundaki badem ürünü. Sonrasında şu tuşa basıp şuraya bir ibare gelmesini bekliyoruz. Evet. Geldikten sonra bademlerimizi boşaltıp tahlil için bekliyoruz. Evet, tahlil sonucumuz nem oranı %2.9. Fakat geçen senenin ürünü olduğu için nemi oldukça düşmüş. Bu şekilde çok fazla ürün bekletmenin de dezavantajları olabiliyor. Ürünümüz bu şekilde. Değerli üreticiler, sizlere nem tahlil cihazının nasıl çalıştığını anlattığım videoyu çektikten sonra internetten bir fiyatlarını araştırayım dedim. Çünkü ben alalı birkaç sene olmuştu. Yanlış araştırmadıysam eğer şu nem tahlil cihazının internet satış fiyatları 73.000 lira. Zaten çiftçinin küçük hesaplarla kıt kanaat geçinebildiği bu günlerde böyle bir harcama yapmanın anlamı yok. Dişle, gözle, elle bence doğru tahminlerde bulunup çuvallayabilmek daha uygun olacaktır. Veya büyük bir işletmeniz vardır veyahut kooperatifsinizdir. Kooperatife bir tane böyle bir şey alabilirsiniz ama gerçekten çok yüksekmiş fiyatları. Ben bilmiyordum bu kadar yüksek olduğunu. Ben aldığım dönemlerde de yüksekti ama böyle astronomik bir fiyat beklemiyordum açıkçası. Biz hep diyoruz tarımda bağımsız Türkiye diye ama sadece tarımda da değil, teknolojide, ağır sanayide, enerjide birçok konuda bağımsız bir Türkiye olmak zorunda. Yoksa bu işin hamallığını yaparız. Evet, bunu da bir köşeye koyalım. Değerli üreticiler, hazır bahsi açılmışken çok önemli bir konu olan aflatoksinden bahsedeyim sizlere. Aflatoksin kuru yemişlerde, tahıllarda ve baharatlarda rutubetin ve sıcaklığın artmasına bağlı olarak gelişen küflerin meydana getirdiği kanserojen, toksit maddelere denilmektedir. Türkiye'de karaciğer kanserinin en büyük tetikçisi aflatoksin olarak görülmektedir. Aflatoksin içeren gıdaları tüketen insanlar karaciğerlerinde çok büyük sıkıntılar yaşayabilmektedir. Bunun için ürün ürettikten sonra depolamaya, kurutmaya çok önem vermeliyiz. Devlet kontrollü denetimlerin de bu konuda arttırılması insan sağlığı açısından çok faydalı olacaktır. Çok sevdiğim şu sloganla kapatmak istiyorum videoyu. Türk bademi Türkiye'ye yetinceye dek mücadelemiz millidir.